IAM in Practice video serimizin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu serimizde kimlik ve erişim yönetimi konusundaki ihtiyaçları gerçek pratiklerle hem teknik hem de kullanıcı gözünden ele almaya çalışacağız. Her bölümde teorinin biraz daha ilerisine gidip pratikte neler yapılabilir, nasıl en iyi kullanım senaryoları ortaya çıkarabiliriz bundan bahsediyor olacağız Mesut Bey ile birlikte. Bugün ilk konumuz son zamanlarda, son yıllarda en çok konuşulan saldırı yöntemlerinden biri olan kimlik hırsızlığı saldırılarına karşı MFA çok faktörlü kimlik doğrulamanın ne kadar etkili olduğu olacak. Bu konuda tartışıyor olacağız. Mesut Bey, bildiğiniz gibi kimlik ve erişim yönetimi konusunda sürekli karşımıza çıkan bir konu var. Kimlik hırsızlığı saldırıları, hatta halk arasında bile bu kelimeye aşina olmaya başladık. Çok sıklıkla gerçekleşiyorlar. Hatta şöyle istatistikler var. Günümüzde gerçekleşen bütün siber güvenlik olaylarının %80'i bir şekilde ele geçirilmiş, çalınmış bir kullanıcının kimlik bilgisini içeriyor. Geçtiğimiz sene yapılan bir araştırmaya göre de bilgi teknolojileri profesyonellerinin %97'si bir sene boyunca en az bir kere bir kimlik hırsızlığı saldırısına maruz kaldığını aktarmış. Böyle ciddi bir tehdit var ortada. Tabii bu tehdit varken buna karşı MFA önlemi alan kurumlar, kuruluşlarımız var. Fakat bu MFA önlemleri ne kadar yeterlidir? Kimlik hırsızlığı saldırılarına karşı bizi koruyabilirler mi? Bunu biraz daha detaylandırmak istiyorum. Tabii. Sizin de belirttiğiniz gibi kimlik hırsızlığı en çok şu anda revaçta olan bir hırsızlık yolu. Saldırganlar önceden kimliklerin şifrelerini kırmaya çalışıyorlardı. Artık günümüzde şifreleri ele geçirmeye çalışıyorlar. Ve eğer bir yere login olmaya çalıştığınızda elinizde sadece kullanıcı adı şifre varsa ve eğer karşı tarafta buna ek olarak herhangi bir güvenlik önlemi yoksa zaten sistem sizin gerçek kullanıcı olup olmadığınızı anlamanın bir yolu yok. Sadece elinde tek dolu kullanıcı adı şifre. Bu yüzden sistemlere login olabiliyorlar. Bu hırsızlıkların en çok yapılma yöntemlerinden birisi phishing saldırıları. Phishing saldırılarıyla kimlikleri elde ediyorlar ya da brute force ataklarıyla bir şekilde elde ediyorlar vesaire. Bunları yaparken ama aynı zamanda örneğin brute force saldırılarını yaparken hedef identity'leri yani kimlikleri de ilgili IDP tarafında kilitleyip gerçek kullanıcıyı da mağdur ediyorlar. Biz müşterilerimize Securify Identity ürünü olarak kimlikleri sadece şifreyle değil multi-factor authentication tipleriyle de koruma olanağı sağlıyoruz. Tabii bunu yaparken multi-factor authentication genellikle 2FA olarak bilinir. Yani second factor olarak bilinir. Primary factor genellikle şifredir. Secondary factor bir ek bir doğrulama tipidir. Bu bizim sistemlerimizde, müşterileri sunduğumuz ürünümüzde bu push notification olabilir, yüz tanıma olabilir, parmak izi olabilir, OTP olabilir, TOTP olabilir, HOTP olabilir vesaire vesaire. Biz bunları sunuyoruz müşterilerimize. Sadece karşı tarafın yani login olunmak istenen sistemin eline bir done daha veriyoruz. Sadece kullanıcı adı şifreyle gerçek kullanıcının gerçek kullanıcı olup olmadığını anlama, bir de bunu kullan yetisini biz aslında login olunmak istenen sistemlere kazandırıyoruz. Bu bir VPN olabilir, bir OVA sistemi olabilir veya bir web tabanlı sistem olabilir, bir single sign-on platformu olabilir, bir PAM ürünü olabilir vesaire. RDP sistemleri olabilir, SSH. Biz sistemlere biraz önce de dediğim gibi kullanıcı adı şifrenin haricinde gerçek kullanıcıyı tanımak için bir de ek bir faktör sunuyoruz. Tabii bunu yaparken sistemlerle entegre olurken bu tipler farklılık gösterebiliyor biliyorsunuz. İşte bunların içerisinde herkesin bildiği kullanıcı adı şifreden sonra bir OTP girme var. Ama tabii bizim sistemlerimizde, müşterilere sunduğumuz sistemlerde biz bunu farklı bir şekilde kullandırabiliyoruz müşterilerimize. Kullanıcı adını ve şifre ve MFA değil, kullanıcı adı, MFA ve şifre. Bu tür durumda, yani daha doğrusu bu durumda müşterilerimiz normal kullanıcı adı şifre denemelerine mahal vermedikleri için kendi kullanıcılarını kendi Active Directory tarafında kilitlenmekten de koruyorlar ve böylelikle gerçek kullanıcıyı mağdur etmiyoruz biz bizim sistemlerimizde. Sadece bizim ürünümüz bir multi-factor ürünü sağlamaktan ziyade bu gelişmiş özellikleriyle beraber Active Directory'deki hesapları da login olunmak istenen sistem tarafından gelecek saldırılara karşı koruyoruz ve müşterilerimize kullanımda sunuyoruz. Çok iyi, çok iyi. Bunları anlatmanız benim için çok iyi oldu çünkü
Şunu ben tecrübe ettim son yıllarda. Yani birçok MFA projesi ortaya çıktı. Birçok kurumumuz, kuruluşumuz MFA önlemleri almaya başladı. Ama bu MFA önlemleri daha çok, ben öyle hissediyorum ki, dışarıya açık servislerle, dışarıya açık uygulamalarla sınırlı kaldı. Yani işte bir VPN'dir, bir mail servisleridir. Bunlar MFA koruması uygulandı. Fakat iç servislerde bu hala biraz göz ardı edilen bir konu gibi geliyor. Bunun önünde şöyle endişeleri olduğunu anlayabiliyorum kuruluşların. Yani MFA'in gerçekten de kullanıcı deneyimini etkileyen bir tarafı var. Ve bu kullanıcı deneyimini kötü etkilememek için belki de MFA sistemlerini çok fazla yaygınlaştırmıyorlar bütün servisleri ve uygulamaları üzerinde. Ama anlattığınız faktörler, sanırım bu faktörlerden bazıları kullanımı daha kolay, bazıları kullanımı daha zor. Bu da bir esneklik sunuyor büyük ihtimalle kullanıcılara. Doğru mudur? Evet, burada tam olarak haklısınız. İç sistemlerde MFA'nin devreye alınmasını müşterilerimiz biraz çekiniyor. Burada şöyle endişeler var. İçerideki kullanıcılar bütün sistemleri günde en az 10 defa bağlanıyorlar, 20 defa bağlanıyorlar vesaire. Ya da müşterilerimiz şey düşünüyor. İçerisi zaten güvenli bir ağ. Yani saldırı içeriden gelmez. İnternet tarafından saldırı gelir düşüncesiyle iç sistemlerdeki bağlantılarda MFA'yı devreye almayabiliyorlar. Ya da biraz önce dediğim gibi günde çok fazla bağlandığı zaman müşteri, bir kullanıcı bir yere her defasında MFA sor gibi kullanıcı alışkanlıklarını kötü yönde etkileyen şeyler olabiliyor. Biz Securify olarak müşterilerimize şunun hatırlatmasını yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz saldırılar her ne kadar içeriden gelse de, dışarıdan gelse de daha doğrusu, içeriden de saldırı gelme ihtimali her zaman var. Çünkü dışarıdan bir hesap ele geçirilmese dahi içerideki bir sistem ele geçirilirse içeriden de saldırıların yapılma ihtimali her zaman vardır. O nedenle bu hatırlatmayı ilk olarak biz müşterilerimizde içerideki sistemlerden de iç sistemlere bağlanılmak istendiğinde ürünümüzü multifaktör tipi olarak kullanmalarını öneriyoruz. Tabii ki bu müşterilerimizde şey algısı bazen uyandırabiliyor. Ya her zaman mı MFA'yı soracağız? Hayır, bizim sistemlerimizde eğer isterseniz farklı politikaları uygulayarak kullanıcı sabah mesaiye geldiğinde, bilmiyorum, bilgisayarını açarken ya da RTP ile alakalı sistemlerine bağlanırken ya da SSH ile ilgili sistemlerine bağlanırken sabah mesaiye bağlandığında sadece bir defa kullanıcıyı multifaktörle doğrula. Daha sonraki session'larında multifaktör kullanma gibi kullanımı kolaylaştırıcı policy'ler yazabildiklerini müşterilerimize iletiyoruz. Bunun farkına vardıktan sonra bizim müşterilerimiz genellikle iç sistemlerinde de multifaktör sistemlerini devreye alıyorlar. Çok güzel. O zaman kısaca şöyle özetleyebiliriz. MFA ne kadar servisimiz varsa uygulanması doğru olan bir güvenlik önlemidir. Çünkü iç ve dış tehditlerimiz de var. Ve bunu uygulamanın kolay yolları da var. Endişelerimizi ortadan kaldıran yolları da var diyebiliriz. Teşekkür ederiz bizleri dinlediğiniz için. Bugün kimlik hırsızlığı saldırılarına karşı çok faktörlü kimlik doğrulamayla nasıl etkili ve kolay kullanılabilir önlemler alabileceğimiz konusunda konuştuk. Video serimizin devamını izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Teşekkür ederiz tekrar.